Şunun farkında mısınız bilmiyorum. Biz çayın doğduğu topraklardayız. Rize'de miyiz? Elbette değiliz. Ama çayın doğduğu toprakları şöyle bağlayabiliriz. 1923 yılında Atatürk'ün yoğun çabasıyla 1880 doğumlu Zihni Derin'in katkılarıyla, Zihni Derin bir ziraat mühendisidir. Atatürk'ün çağrısı üzerine Ankara'ya gelir ve bir çalışma yapar. O dönemlerde Azerbaycan'dan, işte Rusya'dan, daha doğrusu Rusya üzerinden Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Çin'den getirdikleri fideleri Türkiye'nin farklı coğrafyalarında denerler ve çay üretimi yapmaya çalışırlar. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılan tarımsal gelişmelerin en önemlilerinden bir tanesidir. Hüsranla karşılaşırlar çünkü istedikleri iklim ve coğrafi şartlar Türkiye'de yoktur. Aslında ne istendiğini de çok bilmiyorlardır ama ellerinden geleni yapacaklar. Bunu Türkiye'ye bir şekilde adapte edecekler. Yanlış bilmiyorsam Bursa'da deneniyor. Eskişehir civarında deneniyor. İç Ege'de deneniyor. Fakat tutmuyor. Aradan yaklaşık 10 yıl kadar falan geçiyor. 1936'larda Atan'ın ömrünün son zamanlarında tekrar bir girişimde bulunuyorlar. Hatta fabrika da açıyorlar. Rize girişiminde bulunuyorlar, takdir edersiniz. Ve Rize'de bu bitki tam istediği yeri buluyor. İyi ki de böyle bir girişimde bulunmuşlar. Ruhları şad olsun. Neden? Türkiye bir marka yarattılar. Türkiye şu anda çay konusunda ilk 5'te yer alıyorsa onlar sayesinde yer alıyor. Zihni Derin Muğla doğumlu bir ziraat mühendisi. O yüzden bu topraklardan doğdu diye sohbete başladım ya. Söylememdeki kasıt oydu. Biz aslında çayla Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tanıştık çocuklar. Çayı bu kadar geç tanımamıza rağmen bu kadar çok sahiplenmiş olmamız gerçekten şaşırtıcı. Biz her şeyi bu kadar çok çabuk sahiplenebiliyoruz. Yani bir Amerikan kültürü olan şeyi, yani hamburgeri ekmek arası köfteye çok çabuk tercih ettik. Türk kahvesini hiç inkar etmiyorum, çok da seviyorum, ben de talep ediyorum ama bir Starbucks veya espresso bazlı kahvelere çok çabuk tercih ettik. Ama tercih ettiğimiz şeylerin de üzerine çok iyi şeyler ekliyoruz. Yani hamburgeri de şu anda iddiam o yönde. Amerika'dan çok daha iyi yaptığımız işletmeler var. Yani farklı ekmek çeşitleriyle, farklı köfte içerikleriyle vesaire. O yüzden çok bundan rahatsız değilim. Çay da böyle bir içecek aslında. Biz çayı böyle Osmanlı'dan, Selçuklu'dan gelen bize bir miras gibi düşünüyoruz. Hatta herkes öyle düşünür. Semaver kültürü vardır bizde, değil mi? Böyle altına ateş, odun yakarız. Böyle kış günlerinde veya işte bağımız, bahçemiz varsa orada üstünde sürekli kaynar. Semaverin bir Rus kültürü olduğunu, semaverle çay içme kültürünü bizim Ruslardan öğrendiğimizi daha önce hiç duymuş muydunuz, biliyor muydunuz bilmiyorum ama yani sama varit, tam telaffuz edebiliyor muyum bilmiyorum. İki Rusça kelimenin birleşiminden oluşur semaver. Samavarit Rusça'da sürekli kaynayan demektir. Peki Ruslar neden böyle bir alet, neden böyle bir gerece ihtiyaç duymuşlar? Adamların memleketleri soğuk. İçtikleri şeyin içlerini ısıtmaları gerekiyor. Oraya koydukları semaver ve açık alandalar. Altının sürekli kaynaması gerekiyor. Bu imkanı da ancak öyle yakalayabiliyorlar. O kültürün bize geliyor olması. Hatta bir şey söyleyeyim, ben o konulara çok girmiyorum ama mesela çayın demlenme ısısı 80 santigrat derecedir aşağı yukarı arkadaşlar. Ama biz çayı 100 derecelerin üzerinde, yani sürekli kaynayan, hatta bir gün önce beklemiş çayı falan bile çok rahatlıkla içen bir milletiz. Biz çayı sıcak içmeyi çok seviyoruz. Bu sıcak içme kültürü de çayı içmeyi nereden öğrendiğimizle alakalı. Aynı adrese sizi yönlendireceğim. Çay içme kültürünü de biz Ruslardan öğrendiğimiz için çayı çok sıcak içiyoruz. Yani bugün bir Avrupa ülkesine gitseniz önünüze gelen çayın çok daha sizin damak tadınıza ve alışkanlığınıza göre soğuk olduğunu göreceksiniz ve bu sizi rahatsız edecek. Mesela İngilizlerin ana öğünü breakfast, yani kahvaltıdır. Saatlerce kahvaltı yaparlar ve bu kahvaltıda önlerine koydukları çay porselen fincanda gelir. Şahsen ben tercih etmem. Kişiden kişiye değişir. Çünkü daha çabuk soğuyor. Hemen rahatsızlığımı ileteyim. Üzerine bir de süt eklerler. O da çok benim tarzım değil. Bir de saatlerce o bir fincan çayla zaman geçirirler. İşte bu onların çayın çok sıcak olmaması ihtiyacından kaynaklanıyor. Hiç rahatsızlık duymuyorlar. Oysa ki bir Türk'ün veya bizim gibi böyle toplumun içinden gelen, çayı sıcak içmeye alışkın olan birinin çok bundan memnun olacağını sanmıyorum. Semaver kültürü de bize Ruslardan geliyor. Az önce dediğim gibi ve tekrar etmek
gerekirse eğer böyle Cumhuriyet'in ilk erken dönemlerinde biz çayla tanıştık. İyi ki de tanıştık. Ben şahsen çok memnunum. Çay içmeden geçirdiğim bir gün var mı? Herhalde çay içmeden geçirdiğim bir gün yok desem yeridir.